Günaydın efendim. Deniz'in gelmesiyle şu an Gemlik 1. Noter'deyiz. O yapacağımız motorun satış işlemini artık alabiliriz üstümüze. İçeri giremiyoruz. Üstümüze aldık, artık bu tamamen bizim malımız. İstersek bölebiliriz bunu ortadan ikiye. Granajları falan bir önceki partta görmüştünüz, bu bölüm 2. Şimdi elimizde motorun granajları var. Bunlar tümör olduğunu söylemiştim. Boya konusunda bir kararsızlık yaşıyoruz açıkçası. Hafiften morla renklendirip dış kontur atarak motoru çizgi filmden fırlamış gibi bir görüntüye çevireceğiz. Ama çok da bokunu çıkartmak istemiyorum. Granajı elime aldım, böyle baktığımda kıvrım olan bazı yerlere tek bir renk koyacağım, canlı renk. Buraya mor düşündük, şu mor. Buraya da mor alandır yazdık. Böyle antresit gibi renkler birazcık saçmalıyor. Tamamen renk değişimi yapmak istemiyorum çünkü ruhsatta motor beyaz, burada da beyaz olsun. Böyle bir tefe tüfeyle uğraşmayalım muayenesiyle. Şimdi granajları sökeceğim, hafiften zımparasını yapacağım ki üstünde boya dursun. Yalandan takmışlar bazı granaj vidalarına. Vida atmaya da gerek yokmuş. Baksana zor çıkıyor. İnşaat vidası atmışlar akıllı. Bunu da boyayacağız dostlar. Evet, tüm granajlarımız burada. Üstlerinde bir sprey boya olduğundan dolayı biz tekrardan bir zımpara işlemiyle baş başayız arkadaşlar. Şimdi onları 600, 800 bayağı bir zımparalayacağız. Bunun üstünde bir sprey boya veya herhangi bir boya işlemi gördükten sonra tekrar boyamaya kalktığınızda aşağıdaki sprey öbür boyanın içindeki tinerden olsun, sertleştiriciden olsun. Havaya kabarabiliyor. Boya yapmadan önce üstünüzde parfümlü, yumuşatıcılı herhangi bir şey olmasın. O da boyalayın, vermeyin. Dikkatli olun. Normal yıkanmış bir kıyafetle gelin. Koku moku hiçbir şey olmasın üstünüzde. Emekleriniz boşa gider efendim. Ve zımpara aşaması boyanın asıl kalitesini veren yerdir. Güzel bir yüzeyi boyarsınız, güzel bir sonuç alırsınız. Eğer siz pürüzlü, zımpara yapılmış bir yüzeyi boyarsanız sonuçta öyle kötü olacaktır. Uyandırayım. Buyurun. Kuyruğa baktığımızda buradaki kanalları falan çok güzel kuyruğun. O yüzden aslında bu çizgi filmden ziyade net bir boya işçiliği mi yapsak diye düşünüyorum. Net boya her zaman daha iyidir ya. Biz satacağız bunu. Niye çizgi filmden fırlamış gibi yapacağız ki? Haksız mı? Konsept. Öyle mi düşünüyorsun? Yani ben öyle düşünüyorum. Şuradan sarı bezi verir misin hemen? Bir yıkayayım gelin.
Hepsini takmıyorsun. Dedi şöyle bir boyayayım orada. Evet kardeşim, gel. Bir granajlar kaldığında yıkamalıyız. Bence çalışmaya kuyruktan başlayalım. Tüm granajdaki renk uyumunu yakalamak için hepsinin üstüne baskı beyaz boya atacağım. Hem düzgün bir yüzey elde etmiş olurum. Hem bütün granajlar tek renk olur. Basıyorum. Bunu hepsini yapacağım. Alayım. Bunları direkt maskeleyip oraya... Bunların ihtiyacı yok. Bunları direkt maskeleyip dolgumuzu yapabiliriz. En sevdiğim kısımdır. Tamam. Gördün mü? Bu bant birazcık dönmüyor. Hemen maket bıçağımı alıyorum. Biraz yapıştırdıktan sonra bir çizgi çekiyorum. Kopartıyorum. Gerisini yırtıyorum abi. Bir kısmı bunun her zaman düz olur. O düz kısmıyla gerekli maskeleme işlemini hallediyoruz. Neden kopartıyorsun bantını böyle yapıyorsun dersen, inceldikçe şekil alması kolay oluyor bantın. O sebepten ötürü. Buraları çizmeden üstünden veriyorum hatayı. Kaldırıyorum, sokuyorum bıçağa. Önemli değil, zaten üstüne 20 tane daha bant atacağım. Kopsun geçsin yeter. Bize tek olan düz tarafı lazım. O da, aha da şurası. Işığa göre bakıyorum. Işık nereden bitiyorsa ona göre yapıştırıyorum bantı. Abi. Orayı düzelteceğiz. Şuraya da şöyle yapacağız. Çiçek o. Buraya tutmamız zorundayım. Evet. Hattımı çektim. Nispeten buraları şimdi herhangi bir bantla istediğim şekilde kapatabilirim. Çünkü bantın üstüne dikkat etmemize gerek kalmayacak. Hepsini yapacağız.
Benim dişlerim bu yüzden zirkonyum arkadaşlar. Güzel olunca. Hı? Yorulunca ben anlayamıyorum. Buradan yapayım ya. Neredeyse. Bazı şeyler hissettiğimiz kadar olmak zorunda. Sevdiğim bir renk. Martinik yeşili. İngiliz yeşili olarak da gezer. Gezer. Airbrush'ın mantığı da içinde bir iğne var dövme makinesi gibi. Yukarıdan koyduğunuz boya aşağıya iniyor, iğne deliğe tıkıyor, aşağıda da kompresör var. Siz tetiği çektiğinizde, sen tetiği çektiğinde iğneyi geriye çekiyorsun. Hava boşluğu da aşağıya akan boya, oraya sızması için gelince püskürtüyor. Mantık bu. Makine bu. Şu an içi boş. Çok bir damla atacağım içine. Önce yeşilleri de atayım. Şu an yeşil atıyorum. Ben renk bu baba. Güzel bir renk. Bundan bir tane daha yapacağız birazdan. Orada iyi ki de bu rengi yapmışız ya. Tek bir Hı?
Bunlar parlak boyandı. Çek baba. Elindeki aşırı profesyonel materyallik. Bu emiyor birazcık. Ön çamur dövmesine orijinal ölsem almam şu an. Çünkü o da yok. Ondan da eminim. Bunun vernik katmanı tamam aga. Bu saatten sonrası birazcık şova kaçar. Şuna birazcık dağıtmak istiyorum. Bu çünkü bitiyor. Okto. Parçalarla botlaştırıldı. Kurmayınca iyice botlaşacak onlar. Sözleri yanmazken makam ateşi. Ufak tefek hatalar oldu ama o da yaşanmışlık olsun diyoruz. Ben çok heyecan yapıyorum bazı şeyleri. Durduramıyorum. Marker işlemindeyiz şu an. Airbrush'ı saldık. Şu an kontür vereceğiz. Çünkü çizgi filmden fırlamış birazcık da Brezilya gibi dursun istediğimiz bir motosiklet. Hedefimiz budur. O yüzden kontürleri az önce gördüğünüz granajlar gibi veriyoruz. Bize özel bir şey olacak. Farklı bir şey olacak. Sonra satışa sunacağız. Bakalım ne öğretecek bize bu iş. Yaptığımız şey. Bayağıdır da buradayız çok uzun süredir. Sabah 9'da çıktık evden. Hala da granaj vesaire işleri görüştüm. Bu bölüm 2. Bunun 3'ü var mesela. Motorun ön takımını düzeltmek istersek isteyeceğiz. Öyle bir kaydı yok. Birazcık uğraşacağız. Şimdi orada granajı hafiften kesiyorum. Üst taraftan tek bir net çizgi atmışız. Şuraya bandırıyorum azıcık kalemi. Bu bir. Sonra ne yapmışız abi? Şu hatları belirlemişiz. Baban da mı Da Vinci'ydi be? Sorma. Babam daha beter Da Vinci'den. Amına koyayım git. Güzel. Güzel. Azıcık yamuk olması Aynen. bizim işimize gelir. Konsept. Ver ya, çatır çutur gidiyor. Şimdi buralara hafif çizgisel hatlar. Birazcık aynısını yapmaya çalışacağım. Çünkü kafa karışıklığı istemiyoruz. Onda da çok abartmadık. Ve farklı bir şey yapacağız. Benim de bildiğim işler var. Aa, yan yana mı olsun?
Evet. La. La. Vida mı şimdi? Hı hı. Aynen. Kurtarma operasyonu. Yes sir. Bu kadar yeter. Aynen. Üş, güzel oldu lan Yiğit. Çok ufak şöyle yazıyorum. Aynen çok ufak. İlk kat tozlama. Şimdi kuruluyor. Nasıl rengin? Şimdi şuna bak şimdi. Maalesef buradan tutmak zorundayım. Üşüktür. Çok az bakalım. Nasıl parlıyor? Bakalım. Oğlum böyle cips paketi mi olur? Sincaba bak. Korkunç. 16 liraya aldım bunu. 2025'teyiz bu arada. Normal cipsler 70 lira falan. Strafor yediğimizi düşünüyor. Döşemeci abiye geldik. Koltuğumuzu döşettirdik. Bu abi bu arada 10 yılda döşeyemeyen abinin yerine döşeyen abi. En sevdiğim geliyor.
Böyle bir güvenlik atma şekli yok. Okey to. Dostlar, gidon üstü, gidon, motosikletin serisi ve granaj boyası tamamen bitti. Bize kalan ön amortisör keçilerinin değişimi, ön fren kaliperinin boyanması. Onu çok saçma yapmışlar, golda boyamışlar. İşte değiştirmek istersek zincir dişli. Bu tarz şeyler kaldı. Bu bölüm 2 idi. VL'nin şu an granaj aksamı kusursuz olmuş durumda. Yeni boyasıyla beraber. Ufak tefek hatalar yaptık ama kişisel bir tasarım olduğu için şahsen hatalar her zaman güzelleştirir. Çiçek gibi oldu. Bölüm 2'yi böyle sonlandırıyoruz. Bölüm 3'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rocco Shop'tan hepinize iyi seyirler.